Sahipsizler yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Sezon finaliyle birlikte kafalarda birçok soru işareti oluştu. Bazı karakterler diziden tamamen ayrıldı. Bazıları ise oldukça kritik noktalarda sezonu kapattı. Bu videoda hem sezon finalini detaylıca konuşacağız, hem de yeni sezona dair fikirlerimi ve beklentilerimi sizinle paylaşacağım. Özellikle bazı ayrılıkların diziye nasıl yansıyacağını, hangi karakterlerin ön plana çıkacağını ve hangi konu üzerinden ilerlenebileceğini birlikte değerlendireceğiz. Videomuza başlamadan önce Devran ve Azize, bu sezon ekranlarda gördüğümüz en doğal, en samimi, en uyumlu çiftlerden biriydi diyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım ne kadar çok kişi bu çifte kalpten bağlanmış. Ayrıca sizlerin yorumları bizim için çok değerli. Hem sahnelerle ilgili düşüncelerinizi hem de yeni sezondan neler beklediğinizi yorumlarda mutlaka bekliyorum. Şimdi hazırsanız detaylarıyla sezon finalini incelemeye ve yeni sezon hakkında konuşmaya başlayalım. Bu videonun sonunda dizinin geleceğine dair çok net bir fikir oluşacağına inanıyorum. Özellikle sezon finalinde yaşanacaklar bazı karakterlerin yol ayrımına geldiğini net bir şekilde gösterdi. Peki kimler kalacak, kimler gelecek? Yeni sezonda ne gibi sürprizlerle karşılaşabiliriz? Hepsini birlikte değerlendirelim. Devran ve Azize'nin en mutlu günü adeta kabusa döndü. Tüm sezon boyunca yaşadıkları zorlukları aşarak yeniden birbirlerine kavuşan bu iki karakter sonunda mutlu sona ulaşmış gibi görünüyordu. Düğünleri sadece onların değil, tüm ailelerin bir araya geldiği, yüzlerin güldüğü, izleyicinin içini ısıtan bir bölümle başlamıştı. Ancak dizi bu romantik ve umut dolu atmosferin hemen ardından bizleri tam anlamıyla şoke eden bir finalle baş başa bıraktı. Açıkçası sezon finalinde bir takım aksilikler yaşanmasını bekliyordum. Çünkü dizinin genel dinamiği bunu zaman zaman bize hissettiriyordu. Ancak yaşanan olayların bu kadar sarsıcı, bu kadar yıkıcı olacağını kimse tahmin edemezdi. Özellikle son sahne, dizinin en dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Devran, Yusuf ve Cemo vuruldu. Üç karakter de dizinin taşıyıcı isimlerinden ve özellikle Devran gibi karakterin diziden ayrılması çok zor bir ihtimal. Bu yüzden bu üçlüden birinin veda etmesi gerekiyorsa bu isim Cemo olma ihtimali bana göre daha yüksek. Yaşananların ardından sadece erkek karakterler değil, kadın karakterler de ciddi bir şekilde etkilendi. Necla'nın vurulması tüm dengeleri bozdu. Bu karakterin yeni sezonda yer almayacağını düşünüyorum. Çünkü olay örgüsü gereği bir kayıp verilmesi gerekiyor. Ve en mantıklı aday şu anda Necla gibi görünüyor. Duygusal anlamda izleyicide bir kırılma yaratacak. Ama diğer karakterlerin gelişimi açısından böyle bir kaybın olması diziyi daha güçlü hale getirebilir. Öte yandan dizide başka veda eden karakterler de olacak. Fırat, Meryem, Yavuz ve Kevin İne'yi yeni sezonda izlemeyeceğiz gibi görünüyor. Bu vedalar hem yeni konulara yer açmak için hem de diziyi daha dinamik kılmak adına alınmış doğru kararlar olabilir. Çünkü artık olayların başka yöne evrilmesi gerekiyor. Yeni sezonda farklı temalar, yeni karakterler ve daha farklı mücadeleler izleyeceğiz. Genel anlamda baktığımızda Sahipsizler dizisi sezon finaliyle birlikte hem büyük bir şaşkınlık yarattı hem de yeni sezon için beklentiyi çok yükseltti. Artık tüm gözler Eylül ayında başlayacak yeni sezona çevrilmiş durumda. Bu yaşanan büyük felaketin ardından karakterlerin nasıl bir psikolojiyle hayatlarına devam edeceği, ilişkilerin nasıl etkileneceği ve aile içindeki dengelerin nasıl değişeceği merak konusu. Yeni sezonla birlikte Sahipsizler dizisinde izleyicileri hem duygusal hem de umut dolu gelişmelerin beklediğini söylemek mümkün. En çok merak edilen konulardan biri ise kuşkusuz Devran ve Azize'nin ilişkisi olacak. Yaşadıkları acılara ve geçirdikleri zor günlere rağmen birbirinden vazgeçmeyen bu ikilinin artık daha huzurlu ve aile odaklı bir yaşam kuracaklarını düşünüyorum. Özellikle yeni sezonun ilk bölümlerinde Azize'nin hamile olduğu haberini almamız hem bu aşkın meyvesi olarak duygusal bir ağırlık katacak hem de dizide yeni bir dönem başlatacak. Çünkü Azize artık sadece eşi değil, bir anne adayı olacak ve Devran'dan bu sorumluluğu taşıyan, daha sağduyulu bir adam olmasını isteyecek. Bu noktada Devran'ın yaşadığı kaybın ve gördüğü saldırının etkilerini kolay kolay atlatamayacağını unutmamak gerek. İçindeki öfke adalet duygusuyla karışıp onu zaman zaman tehlikeli kararlar almaya itebilir.
Ancak Azize'nin varlığı, özellikle hamileliği Devran için bir fren görevi görecek. Azize'nin en büyük arzusu geçmişin ağırlığından kurtulup çocuklarına daha sakin, daha huzurlu bir yaşam bırakmak olacak. Bu yüzden yeni sezonda Devran'ın intikamla yanıp tutuşan ruh haliyle Azize'nin barış ve huzur arayan tavrı arasında büyük bir çatışma görebiliriz. İşte bu çatışma çiftin ilişkisini daha da derinleştirecek ve izleyicinin ilgisini sürekli canlı tutacak. Öte yandan Yusuf ve Zeliha arasındaki duygusal bağ da dizinin en sevilen yanlarından biri haline geldi. İkili arasındaki masum ama güçlü aşk izleyicinin büyük beğenisini topladı. Bu yüzden senaristlerin bu ilişkiyi derinleştirmek ve zaman zaman çeşitli sorunlarla sınayarak heyecanı ayakta tutmak isteyeceklerini düşünüyorum. Ancak sezon sonunda yine her şeyin güzel biteceğini, aşkın ve iyiliğin galip geleceğini de tahmin etmek zor değil. Çünkü Sahipsizler her ne kadar karanlık olayları işlese de özünde sevginin ve aile olmanın gücünü anlatan bir yapım. Yeni sezonun ilk bölümlerinde kardeşlerin psikolojik olarak oldukça yıpranmış, adeta paramparça olmuş bir şekilde karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Geçirdikleri büyük felaketin izleri silinmeyecek. Gözlerdeki acı, yorgunluk uzun süre hissedilecek. Tıpkı ilk sezonda olduğu gibi yeniden sıfırdan başlayacaklar. Yeniden tutunmak için mücadele verecekler. Ancak bu kez yalnız değiller. Yaşanmışlıklar onları olgunlaştırdı. Bağlarını daha da güçlendirdi. Bu yüzden zamanla toparlanacaklar. Ama bu toparlanma kolay olmayacak. Yeni sezonda dizimizin dengeleri tamamen değişmeye hazırlanıyor. Çünkü kadroya dahil olacak yeni karakterlerle birlikte hem dostlukların sınandığı hem de düşmanlıkların kesinleştiği sahnelere şahit olacağız. Özellikle kötü karakterlerin diziden ayrılmasıyla oluşan boşluk hiç vakit kaybetmeden yeni isimlerle doldurulacak. Bu da demek oluyor ki dizimizin dinamik yapısı bozulmadan devam edecek. Yeni gelecek karakterlerin kimler olacağı şimdilik net değil. Ancak dizinin genel gidişatını incelediğimizde geçmişle bağlantısı olan, diziye doğrudan etki edecek bazı sürpriz isimlerle karşılaşmamız oldukça muhtemel. Yani izleyici olarak sadece yeni yüzler değil, aynı zamanda geçmişten gelen ve belli karakterlerle hesaplaşma potansiyeli taşıyan kişilerle de karşı karşıya kalabiliriz. Bu da olayları çok daha karmaşık, çok daha dikkat çekici hale getirecek. Bir diğer önemli nokta ise yeni karakterlerin dizideki mevcut düzeni nasıl etkileyeceği. Çünkü her yeni gelen isim var olan ilişkileri ya güçlendirecek ya da kökünden sarsacak. Bu durum özellikle ana karakterlerin gelişim süreci açısından önemli olacak. Dost gibi görünüp gizli düşmanlık besleyen karakterlerin yanı sıra ilk başta tehdit gibi duran ama zamanla güven kazanan figürlerle de karşılaşabiliriz.